Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ramazan pidenizi kendi evinizde hazırlamaya ne dersiniz? Hem daha lezzetli hem daha uygun maliyeti. Detaylı tarif için videoma geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı ılık suyu alarak karıştırıyorum. Yoğurma kabımın kapağını kapatarak ön mayalanma için 10 dakika bekletiyorum. On dakikanın ardından geriye kalan 1 su bardağı ılık suyu da ilave ediyorum ve malzemelerimi yanıma alıyorum. Tarifim için toplamda 2 su bardağı ılık su ve 4,5 su bardağı un kullandım. Tabii hiç elimizi kullanmadan hamur yoğuracağımız için unu parça parça olacak şekilde ekleyerek spatula yardımıyla hamurumuzu yavaş yavaş yoğuralım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Ara ara geriye kalan unu ilave ederek karıştırma işlemine devam ediyorum. Kullanmış olduğumuz un markası ve kalitesine göre farklılık gösterebilir. Unu kontrollü bir şekilde kullanalım lütfen. Arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki pide hamurları yumuşak kıvamda hamuru oluyor. Yani bu esnada hiçbir şekilde fazladan un ilave etmeyin. Tarifimi tam olarak uygularsanız güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Yoğurma kabımın kapağını kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurumu 10 dakika dinlendirdim. Hemen de mayalanmaya başlamış. Şöyle spatula ile kenarlardan hamurumu ortaya doğru toparlıyorum ve tekrardan yoğurma kabımın kapağını kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Pidelerimizin üzerinin bulamacı için 1 yemek kaşığı tepeleme un, 4 yemek kaşığı suyu ilave edip çırpıcıyla pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Kıvamı tam da böyle. Mayalanma süresini doldurduğu un serpmiş olduğum masanın üzerine pide hamurumu alıyorum. Bu esnada bolca un kullanınız arkadaşlar. Ara ara un serperek hamurumu toparlıyorum. Şöyle bir hamur kartı yardımıyla hamurunuzu dıştan içe doğru katlayabilirsiniz. Bütün ekmek hamurlarında bu işlem oldukça faydalı. Hamurumu ikiye ayırdım. Bezelerimi pişirme kağıdının üzerinde 15 dakika dinlendireceğim. Ama öncesinde bolca mısır unu serpiştiriyorum hamurumun yapışmaması için. Her iki bezemi de pişirme kağıtlarının üzerine alıyorum. Hafifçe parmaklarımla baskı uyguluyorum. Ardından bir mutfak örtüsünü üzerlerine örtüp 15 dakika dinlendiriyorum. Hazırlayacağım pide hamurunu bir kenara alıyorum. Diğer hamurun ise üzerine örtüyle kapatıyorum. Pidem pişinceye kadar hamurumun üzeri de kabuk bağlamamış olur. Hazırlamış olduğum bulamacı pide hamurumun üzerine yayarken elimle fazla baskı oluşturmuyorum ki mayasında sönme oluşmasın. Hamura şekli verirken de ara ara parmaklarımı bulamaca daldırıp pide hamurumun şeklini oluşturuyorum.
Arkadaşlar, pideme şekil verirken sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Videomun içeriğini faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizler de sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Sonuçları da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getirerek her yeni videomdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden desteği olacak herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Pide hamuruma şekil verdikten sonra hamuru parmaklarımla içeriden kenarlara doğru açıyorum. Arkadaşlar, ben pide ekmeklerini ince olarak daha çok seviyorum. Sizler eğer kalın olsun istiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hamurun şekli bozulması hiç sizi tereddütte bırakmasın. Ardından hamurumuzu yeterli büyüklüğe getirdikten sonra tekrardan şekillerin üzerinden tırnaklarımıza geçiyoruz. Fırınım şu anda 240 derecede ısınmakta. Pide hamurumu fırına göndereceğim zaman dereceyi 220 dereceye düşürüp o şekilde fırınımda pişireceğim. Fırınımın en alt rafına da ısıya dayanıklı küçük bir tabakta su bıraktım. Sizler de ekmeklerinizi pişirirken bu noktalara dikkat ederseniz daha güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Pidelerimin üzerine sürmek için bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı yoğurt ilave ederek fırça yardımıyla pidelerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otu ve susam karışımını serpiyorum. Az miktarda kullandım. Tamamıyla damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Fırın tepsimi önceden fırının içinde ısıtmıştım. Hemen pişirme kağıdıyla pide hamurumu fırın tepsime alıp fırına gönderiyorum. Arkadaşlar, kesinlikle bu Ramazan ayında pide tariflerini evinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz, henüz fırından yeni çıkmasına rağmen yumuşacık. İnanın, dışarıdan aldığınız pidelere göre hem az maliyetli hem de kat kat daha lezzetli. Pidelerin ne kadar güzel piştikleri iç dokularından belli ediyor zaten. Hem yüzeyleri hem de alt kısımları oldukça güzel bir şekilde piştiler. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.